Herkese Tatlı Sanatı Mutfağı kanalımdan merhabalar. Bugün sizler için her sene viral olan muhteşem lezzetli bir kurabiye tarifim var. Portakallı, çikolatalı, şahane bir kurabiye tarifi. Bu tarifi henüz denemediyseniz mutlaka ama mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Fazla vakit harcamadan hemen bu lezzetli tatlı kurabiye tarifime başlayalım. Öncelikle uygun bir kabımızın içerisine bir adet yumurtamızı kıralım. Bir çay bardağı sıvı yağımızı ekleyelim. 1 su bardağı pudra şekerimizi ekleyelim. Kullanmış olduğum su bardağı ölçüm 200 mililitredir. Sıvı yağ, yumurta ve pudra şekerini el çırpıcısıyla güzelce çırpalım. Kıvam elde ettikten sonra diğer malzemelerimizi eklemeye devam edeceğiz. Yaklaşık 2-3 dakika çırpmanız yeterli olacaktır. Yarım çay bardağı mısır nişastası ekliyorum. Mısır nişastanız varsa eğer mısır nişastasıyla yapmanızı tavsiye ederim. Daha kıyır olmasını sağlıyor kurabiyelerin. 125 gram oda sıcaklığında beklettiğimiz tereyağımızı ekleyelim. Bir paket toz vanilya ve bir paket hamur kabartma tozu ekliyorum. Bu aşamada ilk önce 2 su bardağı un ekliyorum. Hamurum biraz cıvık olduğu için bu aşamada 1 su bardağı daha un ekleyeceğim. 3 su bardağı un eklemiş oluyorum. Ama toplamda bu kurabiye malzeme ölçüleri için 4 su bardağı un kullandım. Her zaman söylüyorum, kontrollü bir şekilde unumuzu eklemekte fayda var. Çünkü bazen yumurtanın büyüklüğüne veya küçük boy olmasına göre bu oran değişkenlik gösterebiliyor. 3. su bardağı unumu ekledim bu aşamada. Ama tekrardan hamurum gördüğünüz gibi biraz ele yapışan bir hamur oldu. İstediğimiz hamur kıvamı bu şekilde değil. 1 su bardağı daha un ekledikten sonra toplamda 4 su bardağı un eklemiş oldum. Ele yapışmayan yumuşacık kulak memesi kıvamında bir kurabiye hamuru hazırlıyoruz. Hamurumuzu hazırladıktan sonra bir portakalı yıkayalım, kurulayalım. Kuruladıktan sonra portakalın kabuğunun rendesini hamurumuzun içerisine ekleyelim. Dilerseniz çok fazla portakal aroması olsun istiyorsanız bir portakal suyu ekleyebilirsiniz ama un miktarı biraz daha fazlalaşabilir. Yarım su bardağı un gibi hemen hemen kontrollü bir şekilde takip ederek de yapabilirsiniz. Ama bence hiç gerek yok bu şekilde kurabiye hamuru çünkü çok daha fazla kıyır oluyor. Zaten üzerine koyacağımız portakal dilimleri nemlilik, freşlik verdiği için hamuru biraz aromalı olması portakal kabuğuyla yeterli olduğunu düşünüyorum ve daha kıyır bir kurabiye hamuru oluyor. Hamurumuz bu şekilde ele yapışmayan yumuşacık kıvamlı bir kurabiye hamuru olacak. Hemen kurabiye hamurumuzu buzdolabına koyalım ve yaklaşık 20 dakika kadar dinlendirelim. Bu aşamada portakallarımızı dilimleyelim. Portakallarımızın dışını güzelce yıkadıktan sonra dilim dilim keselim. Bu kurabiyenin en önemli püf noktası portakalları incecik kesebilmemiz. Olabildiğince ince dilimler halinde keselim. Bu şekilde hazırlayalım. Portakal dilimlerimizi bu şekilde hazırladıktan sonra dilerseniz 2 havlu kağıdının selpağın arasına koyarak portakalın nemini, ıslaklığını alabilirsiniz. Ya da benim yapacağım gibi yağlı kağıdın üzerine koyup fırın tepsisinin içerisine yerleşin. Üzerine tekrardan bir yağlı kağıdı örtüp fırında portakalın suyunu çok fazla kurutmayacak şekilde yaklaşık 10 dakika kadar sadece ıslaklığını alması için fırında portakallarımızı ısıtalım. 15 dakika kadar buzdolabında dinlendirdiğim kurabiye hamurumun üzerine yağlı kağıt seriyorum. 2 yağlı kağıdın arasında kurabiye hamurumu çok ince olmayacak şekilde merdane yardımıyla açıyorum. Ne çok ince ne çok kalın bir kurabiye hamur olacak. İçerisinde hamur kabartma tozu ve yumurta olduğu için zaten kabaracağından dolayı çok kalın yapmıyoruz. Çok ince de yapmıyoruz. Dengeli bir şekilde yapmaya özen gösterelim.
Kurabiye hamurumuz bu şekilde, bu kalınlıkta olacak. Şimdi hemen bir su bardağının ağız kısmından faydalanarak yuvarlak şekli verelim. Bu aşamada dikkat etmeniz gereken şey, portakalınızın büyüklüğüne göre, yani en büyük bir dilimin büyüklüğüne göre hesaplayarak bardağınızın uç kısmını seçebilirsiniz. Ben büyük bardak ucuyla yaptım. Büyükçe oldu. Çünkü portakal dilimlerim büyük dilimler halinde olduğu için tam dengeli olmuş oldu. Şeklimizi oluşturduktan sonra kenar kısımda kalan hamur parçalarını bir kenara alalım. Tekrardan hamurumuz bitene kadar açalım. Şimdi kurabiye hamurlarımızın üzerine dilimlediğimiz, kuruttuğumuz portakallarımızı yapıştıralım. Sonrasında yağlı kağıt seriyle fırın tepsimize kurabiyelerimizi yerleştirelim. Önceden ısıtılmış 170 derecelik fırın ayarında kurabiyelerimizi pişirelim. Kurabiyelerimizin üzerindeki portakalları yakmamak için mutlaka 170 derecede fırında pişirmeye özen gösterin. Önden zaten 10 dakika kadar portakallarımızı ağır bir şekilde pişirdiğimiz için ıslaklığını aldık. Bu şekilde hamurla birlikte piştiği zaman tam orantılı pişmiş olacaktır. Ben bu malzeme ölçülerinden toplamda 24 adet portakallı çikolatalı kurabiye elde ettim. Daha fazla yapmak isterseniz fazla sayıda yarı olarak ölçüleri arttırarak daha fazla sayıda kurabiyeler elde edebilirsiniz. Daha az yapmak isterseniz de bütün malzeme ölçülerini yarı olarak azaltarak daha az sayıda kurabiyeler elde edebilirsiniz. İlk tepsim fırından çıktı. Yakından da gördüğünüz gibi kurabiyelerimiz çok güzel piştiler. Fırınımızda yaklaşık 20 dakika kadar pişiriyoruz. Lütfen kontrol ederek pişirelim. Kurabiyemizin altı ve üzeri hafif kızardıktan sonra fırından alabilirsiniz. Kurabiyelerimizin ilk sıcaklığı geçer geçmez benmari usulü erittiğimiz çikolatamıza batırıyoruz. Bu şekilde yarısına kadar çikolataya batıralım ve bütün işlemi kurabiyelerimize yapalım. Benmari usulü çikolata nasıl eritilir hemen kısaca bilmeyenler için bahsetmek istiyorum. Bir cezvenin yarısına kadar su dolduralım. Üzerine bir kasenin içine çikolatalarımızı kıralım. Kısık ateşte suyun buharında çikolatalarımızı kısa sürede eritelim. Çikolatalarımız eriyene kadar pişirelim. Ben tarifimde 120 gram çikolata kullandım. Yarısını sütlü, yarısını da bitter kullandım. Daha fazla parlak olmasını istiyorsanız 1 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekleyip karıştırın. Ben 1 yemek kaşığı sıvı yağ ekledim çikolatamın içerisine ve karıştırdım. Bu şekilde daha parlak çikolatalar elde edebilirsiniz. Tüm kurabiyelerimize aynı işlemi uyguladıktan sonra çikolatalı olan kısma pirinç antep fıstığı serpiyorum. Dilerseniz toz antep fıstığı da serpebilirsiniz veya file badem, file fındıklı da sunum edebilirsiniz. Her türlü çok şık gözüküyor. Bu şekilde renk uyumu antep fıstığıyla çok daha güzel gözüktü. Şimdiden deneyecek olan herkesin ellerine kollarına sağlık. Bu şekilde süsledikten sonra buzdolabında çikolatalı olan kısımları kurabiyemizin donduralım. Yaklaşık bir 15 dakika kadar buzdolabında tutmanız yeterli olacaktır. Bu arada kurabiyemizin portakallarıyla kesinlikle acılık oluşmuyor. Bu konuda eğer portakalları ince bir şekilde doğrarsanız hiçbir şekilde acılık söz konusu olmayacaktır. Yakından da gördüğünüz gibi zaten kurabiyelerimiz muhteşem oldu. Portakalla çikolatanın uyumunu çok beğeneceksiniz. Kurabiyelerimizin çikolatalı kısmı donduktan sonra sunum edebilirsiniz. Sizler yakından kurabiyenin iç dokusunu, kıyırlığını izlerken ben de sizler için küçük bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. YouTube kanalıma henüz abone olmadıysanız YouTube kanalıma abone olmayı, paylaştığım videolarıma beğeni bırakmayı lütfen unutmayınız. Gün aşırı yepyeni tariflerimi kanalımda sizler için paylaşıyorum. Anında haberdar olabilmek için bildirim zilini lütfen açınız. Böylelikle yepyeni tariflerimi ilk siz görmüş olacaksınız. Bu tarifimi ve videomu beğendiyseniz eğer sevdiklerinizle paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Beni hangi şehirden veya ülkelerden takip ediyorsanız yorum kısmına yazabilirsiniz. Hepinizin mesajlarına teker teker dönüş sağlıyor olacağım. Bu tarifimi de denedikten sonra yorum kısmına düşüncelerinizi yazarsanız henüz tarifimi denememiş olan kıymetli takipçilerim için fikir olmuş olacaktır. Tüm destekleriniz için hepinize teker teker çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki yepyeni tarifimde tekrardan sizlerle görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.